Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İran İş Zirvesi'nde uluslararası siyasi literatüre yeni bir kavram daha eklendi. Aras Koridoru. Adını Araz Nehri'nden alan Aras Koridoru sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda Kafkasya satrancında yeni bir hamle. Hatta Zengezur Koridoru'nun gölgesinde sessizce büyüyen bir alternatif olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifadesiyle Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan'ı İran toprakları üzerinden birleştirecek bu proje şimdiden uluslararası ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Ancak asıl soru şu: bu yeni koridorun açılması yıllardır tartışılan Zengezur Koridoru'nun fiilen ertelenmesi anlamına mı geliyor? Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'da Mehmet Hüseyin Şehriyar'ın Heydər Babaya Salam şiirinden "Bir göreydim ayrılığı kim saldı, ülkemizde kim kırıldı, kim kaldı" dizelerini okuması, yıllardır şampiyonluğu engellenen traktörün bu kez zirveye çıkması ve aynı dönemde Aras Koridoru'nun gündeme gelmesi. Tüm bunlar sadece ekonomik değil, İran'ın içerideki baskıları yumuşatma ve Zengezur korkusunu dengeleme hamlesi olarak görülüyor. Azerbaycan'la ilişkilerde Aras Koridoru nasıl bir öneme sahip? Gelin 10 başlıkta inceleyelim. Eğer bu videoda anlatılanlar ilginizi çekerse bir beğeni bırakmayı, abone olmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Her destek yeni içerikler için bize güç veriyor. Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İran İş Forumu'nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aras Koridoru'nun yalnız Azerbaycan'la İran arasında değil, çok daha geniş bir bölgeyi ilgilendiren büyük bir ulaşım projesi olduğunu vurguladı. Aras Koridoru, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ve İran topraklarını bağlayan yeni bir karayolu hattı. Bu koridor sadece iki ülke arasındaki taşımacılığı kolaylaştırmakla kalmayacak. Aynı zamanda Avrupa ile Asya arasında mal taşıyan uluslararası tırların da ana güzergahlarından biri olacak. Yani Aras Koridoru Çin'den Avrupa'ya uzanan orta koridorun tamamlayıcı bir parçası olarak Avrasya Ticaret Yolu'nun önemli bir halkası haline geliyor. Bu güzergah Ağbent-Kelale-Culfa hattı boyunca uzanıyor ve yaklaşık 107 kilometre uzunluğa sahip. Özellikle Culfa ve Hadişehir çevresindeki 50'ye yakın köy bu koridordan doğrudan faydalanacak. Yeni yol sadece transit taşımacılığı değil, bölge halkı için ekonomik hareketlilik ve iş olanakları anlamına da geliyor. Peki Aras Koridoru neden şimdi bu kadar önemli hale geldi? 2020'deki 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarını geri aldı. Bu gelişmeyle İran'dan Nahçıvan'a uzanan güzergah daha kısa ve güvenli hale geldi. Yani eskiden İran üzerinden Nahçıvan'a ulaşmak için daha uzun bir yol izlenirken şimdi Karabağ'ın kurtarılmasıyla bu mesafe kısaldı ve doğrudan bağlantı sağlanabildi. Aras Koridoru'nun en önemli parçalarından biri ise Araz Nehri üzerine inşa edilen köprü. Azerbaycan tarafındaki köprü büyük ölçüde tamamlandı. Sınır geçiş noktası da inşa edildi. İran ve Azerbaycanlı yetkililer kısa süre önce bu köprüyü yerinde denetledi. Her şey planlandığı gibi giderse bu karayolu köprüsü 2025 yılı bitmeden hizmete açılacak. Bu köprü İran topraklarından geçerek Nahçıvan'a ulaşan otoyolu birbirine bağlayacak. Aras Koridoru, İran toprakları üzerinden Azerbaycan'ın Doğu Zengezur iktisadi bölgesini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak yeni ve stratejik bir karayolu hattıdır. Bu koridor Araz Nehri üzerinden geçiyor ve Kelale-Ağbent projesi olarak da anılıyor. Sadece Azerbaycan ve İran için değil, tüm bölge ülkeleri için büyük ekonomik ve lojistik fırsatlar sunması bekleniyor. Projenin en önemli parçası olan Ağbent-Kelale Otoyol Köprüsü'nün 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu yol açıldığında Azerbaycan'ın ana karasından Nahçıvan'a ulaşmak daha kısa ve daha güvenli hale gelecek. Böylece hem zaman hem maliyet açısından önemli avantajlar sağlanacak. Ancak Aras Koridoru sadece iki şehri ya da iki ülkeyi bağlamıyor. Bu yeni güzergah Çin'den başlayıp Orta Asya, Azerbaycan ve İran üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya kadar uzanacak olan Doğu-Batı ulaşım koridorunun en kritik halkalarından biri olacak. Aynı zamanda Azerbaycan'ın içinden geçen kuzey-güney hattını da destekleyerek Basra Köprüsü ile Karadeniz arasında en elverişli karayolu bağlantısını kuracak. Yapılan planlamaya göre inşa edilen otoyol en yüksek teknik standartlara sahip olacak. Ağbent'ten başlayıp Cebrail, Ağdam, Yevlax üzerinden Gürcistan sınırına kadar uzanan ana hat yük ve yolcu taşımacılığı için verimli bir rota sunacak. Buna ek olarak Laçın, Kelbecer ve Gence üzerinden ilerleyecek başka bir yol da bu ağa dahil edilerek bölgenin ulaşım gücü daha da artırılacak. Sonuç olarak Aras Koridoru sadece iki nokta arasında değil, Doğu ile Batı arasında, Kuzey ile Güney arasında yepyeni bir bağlantı kuruyor. Bu proje tamamlandığında bölge ülkeleri arasında işbirliği artacak, ticaret yolları çeşitlenecek ve Azerbaycan bölgesel taşımacılığın merkezlerinden biri haline gelecek.
İran için hayata geçirilmekte olan Aras Koridoru sadece bir karayolu projesi değil, aynı zamanda ülkenin bölgesel ticaret merkezi olma hedefinin temel taşlarından biri. Bu koridor İran'ı Avrupa ile Asya arasındaki ticarette daha etkin hale getirecek. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Ekber Pojamşidyan projeyi doğrudan takip ettiğini belirterek bu koridorda herhangi bir aksamanın ülkeye telafisi zor zararlar vereceğini açıkça söyledi. Çünkü bu koridor İran'ın Asya'dan Avrupa'ya uzanan ana ticaret yolları içinde önemli bir kavşak olmasına imkan tanıyacak. İran bu projeyle mal taşımacılığında zaman ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Bu hat sayesinde Zengezur koridoruna alternatif bir güzergah yaratılmış olacak. İran'ın kuzeybatısındaki ulaşım altyapısı gelişecek ve ülkenin lojistik gücü artacak. Koridor İran'ın kuzeybatısında yer alan Kalaleh'ten başlayıp Culfa üzerinden Azerbaycan sınırına ulaşacak. Yol güzergahı boyunca toplam 7,5 kilometre uzunluğunda 4 büyük köprü ve 15 tünel inşa edilecek. Ayrıca kayalık arazilerde yapılacak kazılar zorlu coğrafi koşullara rağmen bu hattın inşasını mümkün kılacak. Projeye yaklaşık 10 trilyon tümen yatırım yapılması öngörülüyor. Yol genişletilecek, virajlar düzleştirilecek ve altyapıya fiber optik ve telekomünikasyon sistemleri eklenecek. Bu da sadece taşımacılığı değil, iletişim ve güvenliği de geliştirecek. İran'ın en önemli beklentisi bu proje sayesinde bölgesel ve uluslararası ticaretin canlanması. Aras serbest bölgesinde üretilecek tarım ve sanayi ürünleri bu koridor üzerinden doğrudan Kafkasya ve Avrupa ülkelerine ulaşabilecek. Böylece İran, Rusya ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarına daha hızlı erişim sağlayacak. Aynı zamanda bu koridor Çin'den Avrupa'ya uzanan Doğu-Batı transit hattının da bir parçası. Rusya üzerinden geçen kuzey güzergahına bir alternatif oluşturacak. Böylece İran, Avrasya ülkeleriyle ticarette kilit bir rol üstlenecek. Aras serbest bölgesi yabancı yatırımcılar için cazip hale gelecek. Sonuç olarak Aras koridoru sadece bir yol değil, İran'ın ekonomik ve jeopolitik geleceğine açılan bir kapı. İran'la Azerbaycan arasında mutabakata varılan Aras Koridoru, Tahran'ın Güney Kafkasya'daki dengeleri koruma çabasının önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu koridor Ermenistan'ı devre dışı bırakarak Zengezur koridoruna geçici bir alternatif oluşturuyor. İran uzun süredir Zengezur koridoruna karşı çıkıyor. Çünkü bu koridor Ermenistan topraklarından geçerek Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birbirine bağlamayı amaçlıyor. Tahran bu planın hayata geçmesinin İran-Ermenistan sınırını zayıflatabileceğinden ve bölgedeki jeopolitik dengeleri değiştirebileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle İran Aras Koridoru projesini hem kendi çıkarlarını korumak hem de bölgedeki rolünü güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Ancak bu koridorun uzun vadede kalıcı olup olmayacağı hala belirsiz. Zira Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir barış anlaşması sağlanır ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşirse Zengezur koridoru daha cazip hale gelebilir. Bu durumda Aras Koridoru'nun bugünkü stratejik önemi azalabilir. İranlı bazı uzmanlar da bu koridorun Azerbaycan tarafından sadece Ermenistan'a baskı aracı olarak kullanıldığını ve geçici bir tercih olduğunu savunuyor. Yine de İran için bu proje oldukça kıymetli. Çünkü bu sayede hem Ermenistan sınırında oluşabilecek güvensizliklerin önüne geçiyor hem de Azerbaycan'la ilişkilerini güçlendirme imkanı buluyor. Ayrıca Aras Koridoru 3+3 bölgesel işbirliği formatının İran, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan işlerliğini artırmak adına da önemli bir adım olarak görülüyor. Son dönemde gündeme gelen Aras Koridoru bazı çevrelerde Azerbaycan'ın Zengezur koridorundan vazgeçtiği izlenimi yarattı. Oysa gerçek durum bundan oldukça farklı. Aras Koridoru Zengezur'a alternatif değil, onu tamamlayan bir projedir. Azerbaycan Zengezur'un önündeki engeller nedeniyle farklı güzergahlar geliştirerek riskleri azaltmak ve süreci hızlandırmak istiyor. Ancak bu Zengezur koridorundan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Aras Koridoru fikri Azerbaycan tarafından 2022'de ortaya atıldı. 2023 Mart ayında Azerbaycan'la İran arasında Antalya'da bu projeye dair bir mutabakat zaptı imzalandı. Ardından Azerbaycan'ın Zengilan bölgesinden İran'a uzanacak bir köprünün inşasına başlandı. Bu güzergah sayesinde Azerbaycan İran üzerinden Nahçıvan'a ulaşabilecek. Bu gelişme Zengezur'un tamamen rafa kalktığı anlamına gelmiyor. Tam tersine Aras Koridoru Azerbaycan'ın elini güçlendiren geçici ve stratejik bir seçenek. Aynı zamanda İran'la ilişkilerde denge sağlamaya yönelik diplomatik bir adım. Çünkü İran'da Zengezur koridorunun açılması
olmasından rahatsız ve sınırlarının değişmesinden endişe duyuyor. Araz güzergahı İran'ın bu kaygılarını da kısmen gideriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 10 Ocak 2024'te yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Nahçıvan'a kesintisiz bağlantı sağlaması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Bu Zengezur koridorunun hala masada olduğunu ve Bakü'nün bu projeden vazgeçmediğini gösteriyor. Türkiye Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da aynı dönemde yaptığı açıklamada bu koridoru yeri doldurulamaz olarak görüyoruz diyerek Zengezur'un önemine dikkat çekti. Türkiye bu projenin yalnızca Azerbaycan için değil, Orta Koridor'un tamamı için kilit öneme sahip olduğunu vurguluyor. Ayrıca Zengezur koridorunun Azerbaycan topraklarında kalan bölümü büyük ölçüde tamamlandı. Türkiye tarafındaki çalışmalar da sürüyor ve projenin 2028'e kadar bitirilmesi hedefleniyor. Eğer bu projeden vazgeçilmiş olsaydı bu kadar büyük altyapı yatırımı yapılmazdı. Özetle Azerbaycan Zengezur koridorunu hayal olmaktan çıkarmak için somut adımlar atmaya devam ediyor. Aras koridoru ise bu hedefin önünde duran siyasi ve jeopolitik engelleri aşmak için atılmış stratejik bir ara adım. Azerbaycan Avrupa ile Asya arasında önemli bir stratejik köprü konumunda. Bu nedenle Çin gibi büyük küresel aktörler Azerbaycan'la olan işbirliklerini giderek daha fazla önemsiyor. Çin'in bir kuşak bir yol projesi kapsamında en dikkat çekici bölümlerinden biri Zengezur koridoru. Bu koridor Çin'in Orta Koridor üzerinden Avrupa'ya ulaşma hedefiyle doğrudan örtüşüyor. Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Çin'e yaptığı resmi ziyaret bu bağlamda oldukça anlamlıydı. Ziyaret sırasında taraflar arasında kardeş şehir ilişkileri kuruldu. Örneğin Doğu Türkistan'ın Urumçi şehri ile Azerbaycan'ın Nahçıvan şehri artık kardeş şehir. Bu tür sembolik ama güçlü adımlar Zengezur koridoruna verilen desteğin bir göstergesi. Çin gibi küresel bir gücün stratejik yatırım yaptığı bir koridorun kalıcı olarak engellenmesi gerçekçi görünmüyor. Ancak Ermenistan Zengezur koridorunun önünü açmakta hala isteksiz davranıyor. 2020'de imzalanan üçlü bildirinin 9. maddesine göre bu koridorun açılması gerekiyor. Fakat 5 yıl geçmesine rağmen ciddi bir ilerleme sağlanamadı. Azerbaycan ise sabırlı bir şekilde bu maddenin hayata geçmesini bekliyor ama aynı zamanda alternatif yollar da geliştiriyor. Bu noktada devreye Aras koridoru giriyor. Bu proje Ermenistan'a şu mesajı veriyor: engellersen seni bypass ederim. Bu gelişmeler Ermenistan'ı rahatsız etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Tiflis'teki bir konferansta Barış Kavşağı adlı yeni bir ulaşım planı sundu. Bu plana göre Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan ve İran'la bağlantıları kendi kontrolünde artırmayı hedefliyor. Ama birçok gözlemciye göre bu teklif Zengezur koridorunu yavaşlatma ve yerine daha kontrollü bir sistem kurma çabası. Ancak şu açık: Aras koridoru ne kadar gelişirse gelişsin, Zengezur koridoru hala Orta Koridor'un vazgeçilmez bir parçası. Bu güzergah Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım ağının tam ortasında yer alıyor. Ermenistan sadece 43 kilometrelik bir mesafeyi kapalı tutarak bu devasa projeyi engelleyemez. Çünkü yalnızca Azerbaycan değil, Çin, Türkiye ve bölgedeki diğer aktörler de bu hattın açılmasını istiyor. Azerbaycan'ı ikiye bölen Araz Nehri sadece bir nehir değil, aynı zamanda bir milletin hafızasında derin izler bırakan bir sınır çizgisidir. Bugün gündemde olan Aras koridoru işte tam da bu tarihi ve stratejik hattın üzerindedir. Araz Nehri 1828 yılında imzalanan Türkmençay Anlaşması'nın ardından Azerbaycan'ı kuzey ve güney olmakla iki yere böldü. Anlaşmadan önce Azerbaycan'ın yüz ölçümü 410.000 kilometre kareydi. Bu tarihi kırılma sadece toprakların değil, aynı zamanda insanların, kültürlerin ve ailelerin de bölünmesine neden oldu. İran sınırlarının içinde kalan Güney Azerbaycan'da bugün milyonlarca Azerbaycan Türk'ü yaşamaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın kısa süre önce Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarette Bakü'de okuduğu dizeler dikkat çekiciydi. Ünlü Türk şair Şehriyar'ın Heydər Babaya Salam adlı eserinden seçtiği bu satırlar bir rastlantı değildi. Bir göreydim ayrılığı kim saldı, ülkemizde kim kırıldı, kim kaldı? Burada sorulan ayrılığı kim saldı sorusunun tarihsel cevabı oldukça açıktır. Bu ayrılığın tohumları 1828 yılında imzalanan Türkmençay Anlaşması'yla atıldı. Rusya ve İran arasında yapılan bu anlaşma sonucunda Araz Nehri bir sınır haline getirildi ve Azerbaycan ikiye bölündü. Nehrin güney yakası İran'a bırakıldı. Kuzey yakası ise zamanla Rusya'nın etkisine girdi. Bugün Araz Nehri sadece ayrılığı değil, aynı zamanda bölgesel bütünleşmenin ve ekonomik kalkınmanın da adresi olma yolunda. Türkiye'den başlayan ve Azerbaycan üzerinden Hazar'a uzanan Büyük Turan yolunun en kritik ayağı
ayağı işte bu nehir hattıdır. Yıllar boyunca üzerindeki Hudaferin Köprüsü düşman işgali altında kaldı. Ancak 2020 Karabağ Savaşı sonrası bu bölge yeniden Azerbaycan kontrolüne geçti. Araz Nehri artık sadece bir sınır değil, aynı zamanda zaferin, dönüşün ve yeniden birleşmenin sembolü haline geldi. Araz coğrafi olarak bir nehirdir ama tarihsel olarak Azerbaycan'ın kimliğidir. Bugün hem edebiyatta hem siyasette hem şiirde hem stratejide yeniden hatırlanıyor ve anlam kazanıyor. Araz'ın iki yakasında aynı dili konuşan, aynı kültürle yaşayan insanlar var. İşte Araz koridoru da tam olarak bu ayrılığı sonlandıracak, bu hattı yeniden birleştirecek bir stratejik köprüdür. İran futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı yaşandı. Tebriz merkezli Traktör 55 yıllık büyük bir bekleyişin ardından ilk kez İran Pro Ligi'nde şampiyon oldu. Traktör bu şampiyonluğu daha ilk gününden hak ediyordu. Yıllardır büyük bir taraftar desteğiyle, iyi oyunla, sahada alın teriyle mücadele etti. Ancak bu 55 yıllık yolda sadece rakiplerle değil, saha dışı müdahalelerle de mücadele etti. Sonuçların şaibeli biçimde yönlendirildiği, takıma karşı çeşitli bürokratik ve siyasi baskıların uygulandığı yıllar yaşandı ve bugün Traktör nihayet hak ettiği o kupaya ulaştı. Bu başarı asla tartışılamaz, gölgelenemez. Ancak zamanlama bazı soruları da beraberinde getiriyor. Çünkü bu zaferin geldiği an çok dikkat çekici. Bir yanda Aras koridoru tartışmaları, Azerbaycan'ın İran üzerinden Nahçıvan'a uzanan Aras hattını aktif hale getirme çabaları sürerken bu hat İran için ekonomik, siyasi ve stratejik olarak büyük fırsatlar sunuyor. Diğer yanda Mesut Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaret. Ne oldu da İran yıllardır mesafeli durduğu Azerbaycan Türklerine yönelik tutumunu birden değiştirdi. Yıllar boyunca Traktör'ün başarıları bastırılmaya, taraftarları susturulmaya çalışılmıştı. Ancak bu sezon şampiyonluk sadece sahada değil, sokakta da özgürce kutlandı. Tebriz sokaklarında Türk bayrakları açıldı, marşlar söylendi. İran'da bugüne kadar görülmeyen bir tablo yaşandı. İran'ın bu değişen tavrı Aras koridorundan sağlayacağı çıkarlarla bağlantılı. Nahçıvan'la Azerbaycan'ı birleştirecek bu hattın İran topraklarından geçmesi Tahran için ekonomik bir kazanç olduğu kadar bölgesel dengelerde avantaj sağlama şansı da sunuyor. Belki de ayrılığı salanlar şimdi bu bölünmüşlüğün sonuçlarıyla yüzleşiyor. Araz'ın iki yakasında da Türkler var ve bu gerçek artık görmezden gelinemeyecek kadar açık. Son yıllarda Kafkasya'dan Basra Körfezi'ne, Hazar'dan Avrupa'ya uzanan büyük bir ulaşım projesinin merkezinde hep aynı ülke yer alıyor. Azerbaycan. Enerji, lojistik, demiryolu, liman, ihracat. Her alanda bölgenin kilit taşı konumuna gelen Azerbaycan artık yalnızca kendi kalkınmasını değil, komşu ülkelerin kaderini de doğrudan etkileyen bir aktöre dönüştü. İran için bu durum özellikle dikkat çekici. Yıllar boyunca inişli çıkışlı bir ilişki sürdüren Tahran yönetimi artık Bakü ile iyi geçinmek zorunda. Çünkü mesele sadece Zengezur ya da Aras koridoru değil. Kuzey-Güney ulaştırma koridoru da İran'ın geleceğinde kritik bir rol oynuyor. Bu koridor Hindistan ve Basra Körfezi'nden başlayıp İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya, Avrupa ve İskandinav ülkelerine kadar uzanıyor. Deniz yoluyla 45-60 gün süren taşımacılık bu hat sayesinde 20-25 güne kadar düşüyor. Bu da İran için ciddi bir zaman ve maliyet avantajı demek. Bugün Azerbaycan ve İran demiryollarının birleşmesi için ortak projeler yürütülüyor. Astara hattı inşa edildi. Sırada Reş'te uzanacak 167 kilometrelik eksik bölüm var. Tüm bu adımlar iki ülkenin demiryolu üzerinden Avrupa'ya ve kuzeye bağlanmasını sağlayacak. Bu sadece bir ulaşım ağı değil, sanayi, ticaret ve istihdam zinciri anlamına geliyor. Açıkça görülüyor ki artık bölgede açılan her kapı Azerbaycan'a çıkıyor. Gerek Zengezur ve Araz üzerinden Türk dünyasına bağlantı, gerekse Kuzey-Güney koridoru aracılığıyla Avrupa'ya entegrasyon. Azerbaycan jeopolitik bir köprü değil, jeostratejik bir merkez haline geldi ve İran dahil hiçbir ülke bu merkezden koparak bölgede güçlü kalamaz. Zengezur koridoru ve Aras koridoru. Her ikisi de Azerbaycan'ın Nahçıvan'a bağlamayı hedefliyor ama siyasi etkileri birbirinden çok farklı. Zengezur koridoru Azerbaycan topraklarını Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ulaştıran bir güzergah. Ancak İran bu projenin Ermenistan'ın egemenliğini zayıflatmasından ve kendi kuzey sınırının devre dışı kalmasından endişe ediyor. Çünkü Ermenistan'la olan 40 kilometrelik sınır İran'ın Kafkasya'ya açılan tek kara kapısı. Bu kapının işlevini yitirmesi Tahran için jeopolitik bir kayıp anlamına geliyor.
Tam da bu yüzden İran Zengezur koridoruna prensipte karşı değilmiş gibi görünse de Ermenistan'ın kontrolü altında olmalı şartını da öne sürüyor. Ayrıca bu bağlantının adının koridor olarak anılmasından da rahatsız. Çünkü bu kavram sınır egemenliği tartışmalarını ve Türkiye-Azerbaycan'ın Turancı haritalarını çağrıştırıyor. Zengezur ihtimali güç kazandıkça İran 2023 Ekim'inde Azerbaycan'la bir alternatif üzerinde anlaştı. Aras koridoru. Bu güzergah İran topraklarından geçiyor ve Zengilan'dan Nahçıvan'a bağlanıyor. Böylece Ermenistan tamamen devre dışı kalıyor ve İran transit geçişler üzerinden ekonomik ve stratejik kazanç sağlıyor. Ancak uzmanlara göre bu koridor hiçbir zaman Zengezur'un yerini tam anlamıyla alamayacak. İran bunun farkında. Çünkü Azerbaycan Aras koridoruna evet dese de Zengezur'dan asla vazgeçmeyeceğini açıkça gösteriyor. Bu durum İran'ın denklemini değiştiriyor. Tahran artık Zengezur'u tamamen engelleyemeyeceğini görüyor ve bunun yerine Azerbaycan'la ilişkileri yumuşatarak kendi kazançlarını korumaya çalışıyor. Zengezur koridoru açıldığında İran, Azerbaycan üzerindeki transit gücünü ve Ermenistan'la olan stratejik sınır değerini büyük ölçüde kaybedebilir. Bu nedenle İran, Zengezur'un tamamen devreye girmemesi için diplomatik manevralar yaparken bir yandan da Azerbaycan'la ılımlı ilişkilere yönelerek oyun dışı kalmamaya çalışıyor. Peki sizce İran Aras koridoru üzerinden kazanç sağlamaya çalışarak Zengezur koridorunun açılmasını kabullenmiş mi oluyor?